Merhaba arkadaşlar, Beril'in Hünerleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkidelerle alakalı sıkça sorulardan biri olan orkidelerin tomurcuklarının bu şekilde açmadan sararması ve dökülmesiyle alakalı olarak kısa bir video hazırlamak istedim sizlere. Gördüğünüz gibi ben de orkidelerimle ilgili bazı sorunlar yaşıyorum şu an. Orkidelerimin tomurcukları bu şekilde açmadan sararmaya başladı ve dökülmelere sebep oluyor bu da. Gördüğünüz gibi şu an çok cansız ve dokunduğunuz anda bunlar dökülmeye başlıyor. Aynı şekilde çiçekleri de gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde solmaya başladı. Orkidelerin çiçeklerinin bu şekilde solması ve tomurcukların sararmasının birkaç nedeni var. Bu nedenlerin başında özellikle yer değişikliği yer alıyor. Orkideler hızlı adapte olamayan bitkilerdir ve yer değişikliği söz konusu olduğunda böyle tomurcuklarda sararmalar ve dökülmeler söz konusu olabiliyor. Beni Instagram'dan da takip edenler bilir. Yakın bir süre önce evimi taşımak zorunda kaldım. Özellikle taşındığım yer de şehir dışında yer aldığı için orkidelerim bu şekilde biraz da soğuğa maruz kaldılar. Ve eski oturmuş olduğum evdeki sıcaklığa adapte oldukları için taşınırken bu sıcaklık farkı orkidelerimi etkiledi ve tomurcuklarında böyle sararmalar ve dökülmeler söz konusu oldu. Özellikle yeni alınan orkidelerde de bu tür tomurcuklarda sararmalar ve dökülmeler söz konusu olabilir. Yeni alınan orkidelerde de bunun olmasının yine başlıca nedeni yer değişikliğinden kaynaklanıyor. Yine orkideler adaptasyon sorunu yaşadıkları için çiçekçide bulunan ortam sıcaklığı ve ışığa alışık oldukları için orkideler alıp evinize getirdiğinizde aynı ortamı evinizde bulamıyorsa bundan kaynaklı olarak maalesef tomurcuklarda sararma ve dökülmeler olur. Yine aynı şekilde çiçeklerde çok hızlı bir şekilde böyle buruşur ve solmaya başlar. Yine şurada da göstereyim. Orkidelerin bulunması gereken ideal sıcaklık aralığı 15 ile 25 derece aralığındadır. Bu sıcaklığın üzerinde veya altında olduğunda orkidelerin tomurcukları bu şekilde sararma yapabilir. Bunun yanı sıra orkidelerinizi uzun süre sulamadığınızda da tomurcuklarda sararmalar meydana gelebilir. Sulama konusuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii sulama konusuna dikkat edin diyorsam sık sık sulamamanız da önemli. Çünkü sık sık sulama yaptığınızda da orkidelerin kökleri çürüyor maalesef. Köklerde oluşan çürümelerin başlıca nedeni sulamadan kaynaklı zaten. Bana sıkça sorulan diğer sorulardan biri de köklerdeki çürüme ve köksüz kalan orkidelerle alakalı. Lütfen orkidelerinizi çok sık sulamayın. Orkideler suyu seviyor diye bilindiği için sık sık sulama yapılıyor ve orkidelerin köklerinde çürümeler meydana geliyor. Lütfen bu konuya da dikkat edin. Ortam ve sıcaklık, yer değişikliği ve sulamanın yanı sıra orkidelerinizin üstünde bulunan bazı böcekler de orkidelerinizin maalesef tomurcuklarının erken bir şekilde sararmasına ve çiçeklerinizin daha kısa süre içerisinde solmasına, sararmasına neden olabilir. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakın, orkidenin üzerinde bulunan unlu biti şuradaki. Bu unlu bit orkidenin öz suyunu emdiği için maalesef daha hızlı bir şekilde solmasına ve sararmasına sebep oluyor. Aslında ben bu böcekle mücadele etmek için bazı yöntemler uyguladım ama maalesef iyi kontrol edememişim demek ki. Bu şekilde bazılarında kalmış ve bu çok yayılan bir böcek türü. Özellikle tomurcuklarda ve çiçeğin bu şekilde orta kısmında yer alıyor ve onun öz suyunu emdiği için çiçek bu şekilde hemen solmaya başlıyor. Ben de yeni fark ettim bunu. Daha önceden taşınma telaşından yeteri kadar kontrol edememişim demek ki. Şimdi hemen bunları da yok etmek için elimden geleni yapacağım. Aksi halde zaten diğer orkidelerime de bulaşır ve diğerlerine de bu hastalık yayılır. Elimden geldiği kadar tüm konulara değinmeye çalıştım. Dikkat etmeniz gereken dediğim gibi çok fazla yer değişikliği yapmamak ve özellikle sulama konusuna dikkat etmek ve ortamdaki sıcaklığa dikkat etmek. Yani 15 ile 25 derece aralığı orkideler için ideal sıcaklıklar. Lütfen bu konulara dikkat edin. Dikkat ettiğiniz sürece emin olun orkidelerinizle ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Çiçek ve bitkilere dair yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.